Herkese merhaba arkadaşlar. Çok acayip bir işe kalkıştım. Gerçekten çok zor, acayip zor işlere kalkıştım. Daha önce sizlere F2 Pro ile F3 Pro arasındaki farkları ya da işte kullanıcı yorumlarımı belirttiğim ikinci videomda bahsetmiştim ufaktan ama şöyle bir sorun yaşamıştım. Şu şekilde arka lastiği sağa sola hareket ettirdiğim zaman tam şu rulmanın olduğu yerden tıkırtı geliyordu. Zamanla sürüş esnasında da bu tıkırtıları duymaya başladım. Zaten açık ve netti rulman arızasıydı arka lastikteki. Tam da motorun olduğu yer. Yani hiç başınıza gelmesini istemeyeceğiniz bir yer. Çünkü motorun olduğu yerde rulman arızalanınca neler oluyormuş. Açıp baktıktan sonra bir şekilde bunu öğrenmiş oldum. Sizlerle de, biraz mesafe kat ettim bu işte ama sonuçta geri toplamadan önce, hem açıp gördüklerimi paylaşmak, edindiğim tecrübeleri paylaşmak hem de geri toplarken de tüm adımları sizlerle tek tek, paylaşıp sizlere bu tecrübemi aktarmak istiyorum. Tabii ki arka rulmandan ses geliyordu. Ben bunu tabii ki önemsedim ama, hani, zamanı da bırakıp şöyle bir hafta falan sonrasında hamle yaparım. Yine işe gidip gelirken, bu cihazı kullandım F3 Pro'yu. Ufaktan tıkırtılar, sürüş esnasında tıkırtılar duyana kadar da kullanmaya devam ettim. Tabii yağmurlu bir güne de denk geldim aynı şekilde. Peki ne oldu? Arka rulmanlardan bir tanesi arızalanmış. Arkadan çıkarttığım 2 rulmanlardan biri bu. Bunda bir arıza yok. Bu normal dönüyor. Tek taraftan böyle bir paslanma olmuş bakıldığı zaman. Ama diğer tarafta bir şey yok. Bunda idare ederdi yine bir süre daha ama şöyle ki sadece tek rulmanın arıza yapması bile bakın dönmüyor. Yani çok zor çevirmek. Sadece tek rulmanın arıza yapması bile her şeyin mahvolmasına yetiyormuş. Hem size bir takım uyarılarım olacak bununla ilgili hem de dediğim gibi süreçle ilgili sizi de duruma dahil edeceğim bu videoda. Ben tabii bir takım ilerleme kat ettim ama kısaca size bahsedeyim ne yaptığımdan. İlk etapta şu ayaklığı çıkardım. Ayaklığı çıkardıktan sonra şu alt göğüs kafesi diyeyim ben buna. Asıl dış alt kısmı. Bunun vidalarını söküp bunu çıkardım yerinden ve sonrasında da şöyle tam içindeki aküyü koruyan sızdırmaz bir kapak. Sonrasında da bunu açtım. Bununla ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kapak açtıktan sonra cihazın içi tertemiz arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde cihazın içini buldum. Bu kapak köşelerden böyle sızdırılmaz şekilde yapmışlar bunu. Görüyorsunuz içerisinde. Ben açtıktan sonra biraz toz en fazla binmiş. Tertemiz, sıfır gibi fabrika çıkış. Tabii şu kabloların geçtiği yere dahi yine aynı şekilde toz bile kaçmaması için şu şekilde kabloların hepsini tutan bir kauçuk yapmışlar. Esnek bir şey. Yine buraya bunu o şekilde kapatmışlar. Buradan da yine sızdırmamış içeriye herhangi bir şey. Yani ben buraya şu kısma su girdiğini düşünmüyordum ama burası ne olmuş? Bence terleme yapmış illaki sıcak, soğuk, işte ıslak, kuru derken terleme yapmış ve dışarıdan gelen tozlar da bu terlemeye yapışmış. Burada çünkü bir su görüntüsü değil aslında bu. Bu bir toz görüntüsü daha çok. Öyle söyleyeyim ama terlemeyle yapışmış bir toz görüntüsü. Peki neydi? Tabii şu bahsettiğim göğüs bunu açtıktan sonra da bunun da içerisi yine aynı şekilde şuradan da göreceğiniz üzere bayağı bir kirliydi. Ama işte Segway burada öyle bir şey yapmış ki direkt göğüs kafesini açtın karşında bir anda pil var. Öyle bir şey yapmamış diğer çoğu scooter'lar gibi. Buna ekstra bir de bu şekilde sızdırmazlıkla korumuş. Bu çok güzel bir şey. Bu her ne kadar çok güzel yaptıkları artı bir durum olsa da buna tekrar döneceğiz. Şimdi ne yaptım ben? Bunu açtım. Motorun kablolarını buradan şu üçlü yerden ki bunlara bile ekstra kapak yapmışlar. Motorun kablolarını tekrar eski yerine taktıktan sonra üstüne kapağını kapatıyorsun. Ola ki içeriye bir şey sızdı, bir terleme yaptı. Bunu bile tekrar korumuşlar yani burada. İçeride de ekstra bir koruma mevcut yani. Ama gerek bile kalmamış. Tertemiz, sıfır gibi. Tabii ne yaptım? Burada hemen pilin kablosunu çıkardım yerinden. Sonrasında motorun kablolarını şunu ve diğer şu 3 tane vidayla takılıydı. Bunları çıkardım. Bunlardan bu arada çıkardığınız zaman bir tanesinde güzel bir uyarı var. Diyor ki bunu diyor yetkisiz açarsan garanti dışı kalır diyor.
Ama yapacak bir şey yok. Ben bu işi garantisi olmasına rağmen yetkili serviste yaptırmadım. Çünkü zaten su aldığı için garanti kapsama dışı diyeceklerdi ve benden muhtemelen 3.500-4.000 lira bu iş için para isteyeceklerdi. Motor rulman değişiminden en son duyduğum 2.800 gibi bir miktar istemişler ama bu bayağı geçen senenin 2025'in fiyatıydı. Muhtemelen bu sene 3.500 TL, belki 4.000 TL isteyecekler. Ki ona da geleceğim ama iki tane en kaliteli rulman, SKF'nin rulmanı 150-150-300 TL arkadaşlar. Oraya da geleceğim birazdan. Şimdi ne yaptım? Buradan motor kablolarını çıkarttım ve yine aynı şekilde buradakini çıkarttım. Buradan bahsettiğim koruyucuların içerisinden kabloları alıp bunu bir kere motor kablolarını dışarıya aldım. Daha sonra bu yan taraftaki şu şekilde biliyorsunuz. Önce bunu reflektörü yere düştü o da. Reflektörü çıkarttıktan sonra burada bir vidası var. Bir de burada dışarıda bir vidası var. Bu iki vidayı açıp bu kapağı çıkarttım. Sonrasında motor lastiğinin vidalarını sağlı sollu iki vida onları da çıkarttım ki bu vidalar baya zor çıktı. Yani bu herhangi bir standart bir anahtarla 19 numara anahtarla çok ciddi zorlayarak çıkartabildim. Normal bir ayarlı penselle falan çıkmadı yani. Onu da söyleyeyim. Bunu çıkarttım temiz bir şekilde. Lastiği buradan aldım. Tabi burada şimdi rulmanlarla ilgili size şöyle söyleyeyim. Az önceki şu gövde kısmındaki gerçekten çok iyi dizaynı size ne kadar övdüysem aynı şekilde F3 Pro, S2 Pro'da da galiba öyleymiş ama benim S2 Pro şu ana kadar sıkıntı çıkartmadı. Yağmurlu havalarda çok kullanmama rağmen. Bu rulmanları böyle kaliteli değil de biraz daha düşük kaliteli tutmuş arkadaşlar. Bu biraz daha piyasa malı. Düşük kaliteli rulman, üzerindeki rulman. Yani şöyle SKF ayarında bu ayarda birkaç tane daha rulman var, markası var. Bunlar böyle kauçuk kapaklı diye geçiyor ve suya karşı çok dirençli rulmanlar. Yani bu ayarda bir şey taksalar bu sorunu yaşamayacağız. Ama bütün her şeyi suyla ilgili dört dörtlük yapmaya çalışan diyeyim çünkü yapamamış sonuçta bir şeyler eksik kalmış. Firma bu rulmanlara şu 150 TL'lik kaliteli bir rulman takmak yerine gidip böyle biraz daha piyasa malı rulmanlar takmış. Bunlar da hemen bozulmuş. Tabii burada bizim de hatamız var. Nedir? İşte suyun içerisinde yani yağmurda kullanma, işte ne bileyim yıkarken belki biraz dikkatsizlik. Tabii gidip de rulmanın gözüne su püskürtmedik ama illaki onun da etkisi olmuştur ama dediğim gibi biraz şu kalitede rulman kullansalar onun da etkisi olmayacak. Olay o zaten. Anlatmaya çalıştığım şey o. Yani Segway burada bu açıdan hata yapmış. Muhtemelen diğer cihazlara da aynı türden rulmanlar kullanmıştır diye tahmin ediyorum. Yani bu biraz daha kalitesiz. Gerçi F2 Pro ile F3 Pro'nun arasında bir rakam farkı var rulmanlarda. Mesela bu bakayım 6003 RS diye geçiyor. 6003 RS diye geçiyor. Diğer F2 Pro'daki 6000 RS sanırım. Öyle bir farkı var belki ama bilmiyorum. Sonuç olarak marka olarak kötü. Hatta şöyle söyleyeyim o RS diye geçiyor. Bu SKF'nin 2RS diye geçiyor. 2RS de şu demekmiş. Yani ekstra bir koruma kapaklı anlamına geliyormuş. Yapay zekadan falan da bunu öğrenmiştim. Gemini'den öğrenmiştim bu olayı da. Neyse böyle bir eleştiriden sonra şu aşamaya kadar nasıl geldim kısaca anlatmaya yine devam edeyim. Buradan lastiği çıkardım. Malumunuz motorun içinde olduğu arka lastikten bahsediyorum. Lastiği çıkardıktan sonra zaten bu açma işlemlerine başladım. Tabii buraya yine geleceğim çünkü bu her yiğidin harcı değil. Bu biraz işte çektirme, ittirme vesaire böyle alet edevatın olması gereken bir konu. Oraya döneceğim. Kısa bir eleştiri daha yapayım. F3 Pro'su olanlar, F2 Pro'su olanlar. Ben ikinci kez Segway'in su geçirme ile ilgili problemini yaşadım. Onlardan birincisini de kısaca söyleyeyim. Birincisi şu. Zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu arada bayağı yani çamurlu, yağmurlu havada kullanmıştım en son. Ve çamurluk pislik içerisinde. Buzdağının görünmeyen yüzü arkadaşlar. Şu arka stop lambası su alıyor. Nasıl alıyor? Ben bunu nasıl değiştirdim? Garanti kapsamı dışında denildi. Su aldığı için değiştiremeyiz. Para alırız denildi. Ben ne yaptım? Bende bir tane yedek vardı F2 Pro'nun. Onu taktım. Birebir aynı stop lambaları. Sadece bunun farkı şurada bir soket var. Bu soketi çıkartıp şu kabloyu alıp bunu yerinden çıkartabiliyorsun. Bunun için ne yapman gerekiyor? Şu iki vida, bu lastiği sökmene gerek yok yani bu stop lambasını çıkartmak için. Şu iki vida, yine karşısında da aynı şekilde iki vida. Bir de şu
Çamurluğun altında şurada 2 tane vida var. Buradan bu çamurluğu alıyorsun. Dediğim gibi soketi de şuradan çıkartıp kablolarını çıkartıp çamurlukla şurada vidası da var arka tarafta şurada. Çamurlukla stop lambasını birbirinden ayırmış oluyorsun. Sonrasında yapacağınız şey ben size söyleyeyim. Su geçirmesini istemiyorsanız, vaktiniz varsa, el beceriniz varsa bu stop lambası her türlü su geçiriyor arkadaşlar. Neden? Şu kablonun girdiği yerde içerideki ledlerle buluşabilecek bir boşluk var. Kablonun tam girdiği yerde. Peki burası ne? Burası gördüğünüz üzere en çok çamuru, suyu toplayan yer. Zaten lastiğin üzerindeki dönerken üzerindeki çamuru en çok attığı yer. Tam en çok attığı yerde bir boşluk var. Kablonun girdiği yerde. Bu boşluktan içeriye öyle ya da böyle su giriyor. Girmese de buhar giriyor. Girmese de bir şekilde bunu bozacak, haberiniz olsun. Bunu ben ne yaptım? Şu hani kablo tutucular var ya, bağlıyorsun, yaktığın zaman işte ısı gördüğü zaman daralıyor. Onlarla burayı kapattım. Şu kırmızı olan o. Kapattım. Geri kalanını da şöyle izole ettim. Buradan en azından içeriye artık burayı kapattığım için içeriye artık su girmeyecek ve böylelikle artık ömürlük bir şekilde stop lambasını kullanmış olacağım. İlk su problemi bu şekilde çözmüştüm. Stop lambanıza su girme olasılığı yüksek. Az önceki bahsettiğim sebepten dolayı. Bununla ilgili de işlem yapmak istiyorsanız dediğim gibi buradaki çamurluğu rahatlıkla çıkartıp lastik yerinde kalıyor. Çamurluğu rahatlıkla çıkartıp bahsettiğim gibi hem temizliğinizi yapabilirsiniz hem oradaki sızdırmazlığı kontrol edip yine dediğim gibi oraya bir içeriye su almaması adına siz de bir müdahale yapabilirsiniz. Tekrar dönelim asıl konumuza, rulman konusuna. Ne yaptım? İşte şu 6 tane vidayı söküp bu fren diskini aldım buradan. Buraya kadar sıkıntı yok. Sonra buradaki 6 tane vidayı söküp bu kapağı buradan aldım demek isterdim. Ama bunu tabii ki yapamıyorsun. Neden yapamıyorsun? Çünkü bu zaten bir sıvı contayla yapıştırılmış durumda oluyor. Zaten bundan da önemlisi bunun şu kısımda rulmanı ve rulmanın tam ortasında da şu şekilde motorla rulmanın buluştuğu yer neredeyse kenetlenmiş gibi, yapışmış gibi oluyor. Yine diğer tarafta da aynı şekilde burada da bahsettiğim şey kenetlenmiş gibi, yapışmış gibi oluyor. O yüzden bu şekilde kapalı. Buradan da motorun şu yandaki vida yerleri çıkmış oluyor. İki tarafından da. Bunun açmak için arkadaşlar ne yapıyorlar? Şu kısımdan bir alet bağlayıp bu kısımdan şu şekilde buradan itiyorlar. İttikten sonra hem motor ileri doğru gelmiş oluyor hem de bu kapağın yerinden basınçla yerinden çıkmasını sağlıyor. Bu kapağı yerinden çıkarttıktan sonra motorla birlikte bu kapak buradan ayrılmış oluyor. Şimdi burayı kenara koyuyorsunuz. Artık elinizde bir kapak ve tek tarafı bağlı, tek tarafı bu kapağa bağlı bir motor olmuş oluyor. Şimdi ikili sıkıntı da şu. Bu sefer de motorun diğer tarafını buradaki rulmandan, bağlı olduğu rulmandan ayırmanız gerekiyor. Bu da yine aynı şekilde böyle bir aletle yapılabilecek bir şey. Bunu da ayırdıktan sonra içinde kalan rulmanları da şu taraftan bir destek koyup vurarak yerinden ayırıyorsunuz. Aynı şekilde burada kalan rulmanı da yine bu tarafından bir destek koyup vurarak çekişle yerinden çıkartabiliyorsunuz. Tabii buna yeni rulmanları da yine aynı şekilde buralara geri takacağız. Oraya geleceğim. Şimdi ben nasıl yaptım bunu? Ben şöyle yaptım. Bende öyle çekme, itme vesaire alet yoktu. Süspansiyonlu kliko vardı, araba klikosu. Ben onunla önce lastiği bir yere sabitledim. Alt kısımdan klikoyu bunun altına, motorun şu çıkan kısmına yani şuraya klikoyla basınç yaparak bunun yükselmesini, bunun bir şekilde yerinden çıkmasını sağlamış oldum. Tabii burada çok dikkat etmek gerekiyor. Yani öyle bahsettiğim kadar kolay bir şey değil ama bunu çıkarttım. Diğer türlü de motor üstündeyken buradan da aynı şekilde bunu bu şekilde bir yere sabitledim ve alttan yine klikoyla tabii sabitledim deyince de öyle basit bir şey değil. Çünkü ciddi bir basınç olacağı için ve gerçekten sabit kalması gerekiyor bir yerde. Dirençli kalması gerekiyor. Ben onu bir şekilde yaptım. Şimdi çok ayrıntısına girmeye gerek yok. Dediğim gibi yani bu her zaman herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şey değil. Belki sağınızda, solunuza, yakınınızda bir servis vardır. Sadece motoru yerinden çıkartmak için rulmanları değiştirmeyecek, hiçbir şey yapmayacak. Sadece çekme, itme bir alet var. Çekme aleti deniyor. Onu kullanarak siz de uygun bir fiyata belki bu işi yaptırabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben o şekilde yaptım. Kolay mıydı?
Böyle anlattığım zaman kolay gibi görünüyor ama kesinlikle kolay bir şey değildi. Bayağı zorladı beni. Velhasıl motorun bu şekilde çıkartmış olduk. Tabii karşılaştığım durumla hemen bahsedeyim size. Neyle karşılaştım ben motoru çıkardıktan sonra. Arkadaşlar bahsettiğim gibi arızalı rulman çok çok kötü bir durumda. Ve rulman arızalandıktan sonra ne oluyormuş? Rulman içeriye motor yuvasına su alıyormuş. Ben motoru bir çıkardım. En son suda kullandıktan sonra, yağmurlu havada kullandıktan sonra üzerinden 3 gün falan geçmişti. İçeride şu dipte su yüzüyordu. İçeriye o kadar su almış. Şu kısımlarda, şu an temizlenmiş hali bu. Şu kısımlarda paslanma yapmış. Aynı şekilde, yani şu an halen daha belki bilmiyorum görünüyordur ama şöyle odaklamaya çalışacağım. Bilmiyorum ufak tefek pas lekeleri kalmış mı? Bayağı bir temizledim kimyasallarla ama yani ufak tefek kıyılarda böyle sanki onun böyle izleri, kıyılarda izleri var gibi ama galiba temiz oldu. Bilmiyorum, tekrar bir geçireceğim elimden. Ne olmuş? Şu kısımlara da pas yapmış. Komple. Baştan sona. Şu an pas değil, şu an temizlenmiş hali. Neden sarı görülüyor derseniz kullandığım kimyasaldan sonra aslında bembeyazdı. O kimyasalı da üzerinde bırakmamak adına dedim ki kolonyayla şöyle bir temizleyeyim. Ufak ufak dokunuşlarla kolonyayla geçtim. O da böyle sararttı. Hiç ulaşamadığım yerlerde ufaktan böyle şuralardan görüyorsunuz, kıyılarda, köşelerde, ulaşamadığım yerlerde illaki bir pas kaldı. Bunu da ne yapacağım? Çok küçük minik minik pas lekeleri kaldı yani uzun lafın kısası. Bunu da ne yapacağım? WD-40'la kaplayıp ondan sonra takacağım. En azından pas oluşumunu, devamını engelleyecek. Tekrar su almadıktan sonra pasın büyüyeceğini kesinlikle düşünmüyorum ama dediğim gibi yani motor içeriye su aldığı için bayağı bir kötü durumdaydı. Şuradan da görünüyor yine buralardaki kauçuk malzemenin üzerinde de aslında ufak ufak böyle bir lekeler bırakmış içeriye alınan su. Şöyle görüyorsunuz. Kauçuk malzeme yine üzeri lekeli kalmış. Tabi burada bahsettiğim aşamaların her birinde önemli olan motora zarar vermemek. Ne kadar tertemiz yapmaya çalışsam da illaki buralarda çok kimyasal vesaire kullanmama rağmen şöyle bakın, şöyle göstereyim. Bakın peçetenin üzerinde halen daha şöyle temiz bir şekilde başlayayım. Ne oluyor? Halen daha böyle bir kir çıkıyor içinden. Yani bu elimden gelen en sağlam temizlik, ona rağmen bir şeyler eksik. Eksik mi eksik ama en azından müdahale edilmiş oldu. Bu arada yani o kadar paslanmasına rağmen vesaire motor çalışıyordu. Yani motoru aslında şu kıyıdaki mıknatıs bunlar. Şunlar komple mıknatıs. Şunlar da mıknatıs. Sadece bu mıknatısların paslanmaya başlamasıyla, yüzeysel paslanmasıyla müdahale edince aslında kurtarmış olduk. Çünkü bunun bir tık ötesi artık pasın içeriye nüfuz etmesi ve sonrasında belki sensörlere kadar ulaşıp motoru tamamen bozması demekti. Aslında geç müdahale etmiş oldum ama bir açıdan da cihazı sadece rulman değiştirerek kurtarmak adına da aslında erken de müdahale etmiş oldum. Oradan da kazanmış oldum ama şunu hiç düşünmezdim. Yani rulman arızalandığı zaman içeriye çok basit şekilde, şu yuvaya çok basit şekilde su alıyormuş. Yani bunu hiç düşünmezdim gerçekten. Bu çok enteresan bir şey. Bakın bunun da dışarıda olan kısmı, bu çalışan taraf, bir tarafı arızalıydı. Köşelerden paslanmış rulman. İçeride olan kısmı tertemiz kalmış ve düzgün çalışıyor bu rulman. Ama dediğim gibi kötü, basit, dandik rulman. Piyasa malı rulman. O yüzden hiç güven olmaz. Suda giderken, temizlik yaparken vesaire gerçekten dikkat etmek gerekiyor ki ben bu köşelere mavi gres uyguladım. Şuralar benim rulmanların girişleri. Mavi gresidir. Mavi gres de normalde suya dayanıklılığıyla bilinen grestir ama demek ki o da bir işe yaramıyor yani. Sonuçta teker dönüyor. Döndüğü zaman da kendisine bir boşluk üretmiş oluyor orada. Gres de sürseniz ne yaparsanız yapın orayı sonuçta kapatamıyorsunuz. Ben sadece bir itici güç olur diye düşünerek sürmüştüm ama o da artık işe yaramadı yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi ne yapacağım? Şu kısımları tekrar toz dahi kalmayacak şekilde temizleyeceğim. Ondan sonra sizinle birlikte buralara yeni rulmanlarımızı buraya çakacağız. Şu şekilde SKF rulmanın kodunu da göstermiş olayım size. Bu arkadaşlar Ninebot F3 Pro'nun üzerinde kullanılması gereken rulman. Tabi bazılarında yine 6000 rulman kullanılabiliyormuş. Bunu da içine açıp içindeki rulmana bakmadan anlayamıyorsunuz. O yüzden eğer rulman değişimi yapacaksanız önce bu motoru buradan çıkartıp rulmanların üzerindeki numaraya bakıp ondan sonra yeni rulman almanız lazım. Bunda da 6003'tür. F3 Pro'da 6003 kullanılıyor demeyin. Çünkü piyasadaki bütün F3 Pro'larda aynı
rulman kullanılmıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi dediğim gibi şu temizliklerine son bir emin olup şu rulmanları çakacağım boşlukları son bir emin olup güzel bir temizleyeyim. Ondan sonra tekrar birlikte şu rulmanları çakıp motoru kapatıp yerine montajını yapacağız. Yine göğsü kapatacağız vesaire, bir sürü iş var. Adımları sizinle paylaşacağım. Evet, geldik rulmanları yerine çakma konusuna arkadaşlar. Yeni rulmanı oturtacağız ve tam anlamıyla çakarak oturduğundan emin olacağız. Gerçek anlamda bu rulmanı buraya çakmış olacağız. Rulmanı çakarken izlediğim videolarda gördüğüm kadarıyla bu rulmanların üzerine şu şekilde bir dokma diyorlar galiba bunlara, bilmiyorum. Bu şekilde bir şey koyup çekişte vurarak yerine oturtuyorlar. Çünkü rulmanda öğrendiğim kadarıyla şöyle, şu orta kısımdaki orta daireye vurmamak, oraya basınç uygulamamak gerekiyormuş. Zaten dengede olması gereken, bozulmaması gereken yer orası. Yine kauçuk olan alana da basınç uygulamamak gerekiyor. Rulman çakılırken sadece dış katmandan darbe alarak oturması gerekiyor yerine. Bunu öğrendim ki bu da zaten en mantıklı olanı. Normalde dediğim gibi şu şekilde yapıp çakıyorlar. Ben ekstra bir koruma olsun amacıyla farklı bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Şu eski bozuk rulmanı da bunun üzerine koyup onun üzerine dokmayı yerleştirip ondan sonra çekiş vuracağım. Böyle en azından rulmanı tam anlamıyla korumuş olurum diye tahmin ediyorum. Böyle bir şekilde deneyeceğim. İlk defa rulman çakıyorum. Bakalım, birlikte deneyimlemiş olacağız biz de. Bu yüzeyi tamamıyla tozdan, kirden, her şeyden arındırmış oldum şu yuvayı. Yeni rulman da yine aynı şekilde tam anlamıyla arındırmış oldum. Bunu buraya çakacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Nedenle yapabileceğiz, başaracağız bu işi. Önce şöyle tam dengeli şekilde ilk duruşunu vermeye çalışacağım. Sonrasında şöyle bakıyorum, yamuk bir şekilde durmasın. İlk duruş düzgün olsun. Şöyle ufak bir baskıyla hatta sabitleyeceğim. Ondan sonra dediğim gibi şu eski kötü rulmanı üzerine koyacağım. Darbeyi emsin hem de yeni rulmanımıza zarar vermesin diye. Sonrasında da lokmayı koyup çekiçle rulmanı yerine ittirmeye, yerine oturtmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız, ben de bilmiyorum yani. Evet, yarıya kadar girdi. Bakalım devamını getirelim. Evet, yine tamamen oturdu. Yani emin olmak için, yani ilk defa yaptığım bir şey olduğu için bir türlü emin olamıyorum. Darbe daha vereceğim bu sefer, sert darbeler. Sanırım olmuştur artık. Yani yuvayla 0'a 0 durumda. Şu an benim de gördüğüm kadarıyla bu şekilde takacağım artık. Olup olmadığına bakacağız. Bu arada yeni rulmanlar kullanıldıkça mı açılıyor bilmiyorum ama bayağı sert. Yani şöyle elini alıp ortadan tutup çevirdiğin zaman hani fır dönmüyor. İnşallah bozuk rulman değildir. Bozuksa hepten her şey mahvoldu demektir. Yani yeni aldım. Kutusundan kendim açtım. Jelatininden kendim çıkardım ama o kısımda emin olamıyorum. Bilmediğim bir konu olduğu için emin olamıyorum. Bakalım, göreceğiz. Evet, bu tamam. Şimdi sıra buna rulmanı çakmakta. Bence güzel bir taktik oldu. Eski rulmanı oturtarak çakmak. Bence mantıklı oldu. Bakalım. Bu SKF bu arada İtalyan markasıymış. Onu da bilmiyordum. Türk sanıyordum ben bunu. İtalyanmış, üzerinde, Roma'nın üzerinde de yazıyor. Evet, yuvada herhangi bir toz pislik kalmadığından emin olduktan sonra yine şöyle yandan bakarak tam düz şekilde yuvaya oturttuğumdan emin olacağım. Herhangi bir çaprazlık vesaire olmasını istemiyorum. Çünkü belki çakarken etkileyebilir, sonra yuvayı çatlatmayalım. Neyle karşılaşırız bilmiyoruz. İlk defa yaptığımız şeyler. Şöyle bakıyorum. Yani fena değil gibi. Bence okeydir. Evet, çalışmayan rulmanı yine üstüne koyacağım. Sonra lokma. Sonra da çakma işlemini yapalım. Bakalım. Biraz yamuk geliyor gibi. Bunu sevmedim. Diğer taraftan geri çıkartacağım. Onun için de şöyle bir şey var. Şunu kullanmıştım. İnşallah bir zarar vermem. Zarar verip vermeyeceğimi bile bilmiyorum yani. Şuradan vurup çıkardığımda belki zarar vermiş olacağım ama görüntü olarak bir şey değişmeyecek. Şu şekilde çakmaya devam etsem göbeği çatlatır mıyım yoksa düzelir mi, bir şekilde oturur mu yerine, onu da bilmiyorum. Bu biraz enteresan bir iş gerçekten. Evet, Roman da yapıştı. Hala dönüyor. Herhalde bir şey olmamıştır. Tekrar şöyle orantılı şekilde vurarak yerine yuvasına oturtmaya çalışacağım.
eşit şekilde oturduğundan emin olup ondan sonra yine eski rulmanın üstüne tam oturtup sonra da lokmayı çok şükür sıfıra sıfır oturdu. Şöyle bakıyorum ufak bir boşluk. Bu aşamada artık son aşamada biraz daha sert davranıp eğer yerine oturmadıysa çok küçük bir mesafe bile varsa onu da tamamlasın diye uğraşıyorum. Şöyle birkaç tık daha yapacağım sert. Ondan sonra artık bitireceğim. Herhalde tamamdır. Buradan bakıldığında artık oturmuş görünüyor. Buradan da yani çok küçük bir çıkıntı var ama emin de değilim yani. Biraz daha deneyeyim. Biraz daha vurayım. Herhalde finalde de böyle süper güç de gerektirmiyordur yani. Şeylere de zarar vermeden bence bu rulman takma işini noktalamış olalım. Şimdi burayı tekrar temizleyeceğim. İçeriye böyle küçük küçük parçalar sıçradı. Muhtemelen eski rulmandan ya da şu lokmaya vuruyorum buralardan parça atıyor büyük ihtimalle. Az önce zaten öyle bir parça attı. Çok ince, parlak. Ben burayı çatlattık falan sandım, korktum ama böyle bir durum yok. Şöyle bir güzel bir temizleyeyim tekrar. Bakın dikkat edilmesi gereken şeylerden onu size göstermek istiyorum. Şunu görüyor musunuz? Az önceki lokmadan, o çaktığım lokmadan bir parça, metal parça çıkmış ve burada kalmış. Şimdi ben bu parçaya dikkat etmeden bu motoru geri kapatsaydım motorun üzerinde sensörler var. Şöyle onu da göstermeye çalışacağım size. Şu sensörler, tozlar, pislikler, küçük küçük parçalar. Sensörlerin üzerine geldiğinde hem motor arızası hem sensör arızası her türlü şeye yol açabiliyormuş. O yüzden en son bütün işler bittikten sonra bu motorun içerisinin pür pak olduğundan emin olmak gerekiyor. Bu şekilde kesinlikle en ufak bir metal parçası, en ufak bir toz pislik kalmaması gerekiyor. Onu da bir hazır karşılaşmışken bilgi olarak size ileteyim dedim. Şimdi benim yapacağım şey bu içerideki bütün tozlardan metal küçük ince mikro metal parçalardan temizlenmiş olduğundan emin olup yine aynı şekilde bu kapağın da temizlenmiş olduğundan emin olup ve motorun da tertemiz olduğundan şu aralarda şu boşluklarda hiçbir parça kalmadığından emin olup sonrasında artık motoru içine yerleştirip kapağı kapatmak olacak. Şimdi size kısaca nasıl topladığımı da göstereyim. Görünüyor mu üzerinde bilmiyorum. Çocuğun oyun hamuruyla işte görüyorsunuz oyun hamurunu yapıştırıp çekiyorum. Yani bu iş için muhtemelen profesyonel araçlar vardır arkadaşlar. Yani bu işi sürekli yapan insanların kullandığı şeyler vardır ama tabii bizim sürekli her gün yaptığımız iş değil bunlar. Doğal olarak ne olacak? Bir geçici bir çözüm bulmamız gerekecek. Yani bu burada mıknatısa yapışmış mikron, küçük küçük metal parçalardan bahsediyoruz. Yani bunları nasıl çıkartacağız diye düşünüp bir şekilde mantıklı bir yolunu bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz ama hallerini ufak ufak böyle şeye oyun hamuruna yapışıyor. Mantıklı bir yolunu bulmak gerekiyor. Yani ben de şimdi yani geçici olarak yaptığım bir şey sonuçta böyle bir yol buldum. Bilmiyorum bunun illaki bir şekli şemali vardır yani. Ama tabii bildiğimiz şeyler değil. Mesleğimiz değil yani sonuçta. Önemli olan buradan motorun kabininin diyeyim, motor yatağının diyeyim tertemiz bir şekilde kapanmış olması. Onu da şu metal parçalardan böyle arındırmaya çalışıyorum. Tabii en son bu bittikten sonra bu sefer de içinde oyun hamuru parçası kalmadığından emin olacağım. Tabii yine metal kontrolü de yapacağım. Şöyle bir ışık falan tutup çok küçük mikron bile olsa kalmaması lazım. Bu önemli, gerçekten önemli bir ayrıntı. İyi güzel topluyor. Oyun hamurunun bu kadar işe yarayacağını düşünmüyordum. Böyle sabırla temizlemem gerekecek. Başka türlü olacak gibi değil. Yani bakın nasıl da parlıyor üzerindeki metal parçası. Yani hatam şu oldu. Şu çekici vurdukça metal attı. Aslında sebebi de aslında elimde çekişten değil de plastik olanlar var ya onlarla yapmam gerekiyor. Plastik ağır çekişlerle ama tabii elimde ondan olmadığı için mecburen bununla çalışmak zorunda kaldım. Şimdi bu tamam. Bir de şöyle bir elden geçireyim.
Yani gayet temiz görünüyor. Şimdi tabii yapmam gereken, yani bu işi bitirdim diye düşünüyorum ama burada sıvı conta var. Aynı şekilde burada da. Yeniden kapatmadan önce buraya şu Winkel'in sıvı contasını aldım. Bunu çok kalın olmayacak şekilde. Çok kalın olursa içeriye akar. İçeriye akması durumunda yine az önceki verdiğimiz uğraş boşa gitmiş olur. İçeriye sıvı contalı bir motor yatağımız olur. Çok ince bir hatla sıvı contayı çekip kapağı son o şekilde kapatacağız. Tabii bunu yapmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Eski sıvı contayı buradan temizlememiz gerekiyor. Şimdi o işleme geçeceğim. Şu sıvı contaları, eskiden kalma üzerindeki kalıntıları temizleyeceğim. Tabii motorun içerisinde yine bu parçalar da dökülecek ama bunlar en azından metal kadar temizlemesi zor şeyler değil. Onları temizleyip ondan sonra motor yatağına yerleştireceğiz. Evet, bu aşamada sıvı contayı kapaktan ayırdım. Kapaktaki işlemi bitirdim. Sadece kapağın karşılığına gelen bölümdeki sıvı conta kalıntısı kaldı. Burayı da halledeceğim birazdan. Burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Birincisi, buraya biz yeni sıvı conta uygulaması yapacağımız için buradaki bölümde hiçbir şekilde eski sıvı contadan kalıntı kalmaması gerekiyor. Yani tamamen alüminyum yüzeyin ortaya çıkmış olması gerekiyor. Bu en önemli hususlardan bir tanesi. Çünkü yeni sıvı contanın tutunurluğunu engelleyecek bir durum. Eski sıvı contadan kalması demek. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeylerden, evet, dediğim gibi bir tanesi eski contayı, eski sıvı contayı tamamen temizlemek. İkincisi, temizlerken kullandığınız malzeme. Şimdi bu aslında hassas bir alüminyum malzeme, bu kapak. Bu da şu demek oluyor. Burayı temizlerken herhangi bir tornavida vesaire metal bir alet kullanırsanız bu sıvı contayı tamam temizlersiniz buradan ama buraya da küçük kılcal çizikler oluşmasına sebep olur. Burada aslında önemli olan nokta şu ya, sıvı contayı bizim buraya uygulamamızın nedeni ne? Bu kapaktan içeriye, şu bölümden içeriye vidayı attıktan sonra herhangi bir sıvı sızmasın diye. Herhangi bir işte yağmur suyu, kar suyu vesaire buraya sızmasın diye bunu uyguluyoruz. Şimdi burada çizikler meydana gelirse o çiziklerden de zamanla sızma sağlayabilir. O yüzden burayı kesinlikle metalle temizlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Şu şekilde eski bir kredi kartınız olur vesaire, market kartları oluyor genelde biliyorsunuz. Bununla işte bu şekilde sürterek 2-3 seferde yerinden çıkmış oluyor. Yani biraz uğraştırıyor ama en sağlıklı yöntem bu. Bir plastikle bu işi çözmek. Hatta şu dipteki o girinti çıkıntıya da bu rahatlıkla girdiği için orayı da rahatlıkla kazıyabiliyorsunuz. Bu şekilde yani metal görünene kadar, bu alüminyum yüzey görünene kadar bu şekilde hem yumuşak işlem yapmış oluyor, burayı kesip burayı çizmiyor, hem de tamamen kurtulmanızı sağlıyor. Böyle bir kredi kartı ve benzeri bir şeyle bu işi yapabilirsiniz. Bakın, böyle örnek olarak göstermek gerekirse. Bu şekilde biraz sabırla, hani tek seferde böyle alıp da oradan eski sıvı contayı çıkartmıyor ama 2-3 sefer geçerseniz üzerinden bunu halletmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi buranın temizlik esnasında zarar görmemesi önemli. O bilgiyi de vereyim dedim. Bu işlemi yaptıktan sonra da motorun yerine montajını sağlayacağım. Burada karşılaştığım şöyle bir durum daha var. Yani bu motoru yerinden çıkartırken özellikle dikkat etmeniz gereken hususlar var. Ben mesela çıkartırken, şimdi şurada bir yuva var. Görüyorsunuz, tam şurada siyah bir çizgi var. Bunlara O-ring deniliyor. Bu yuvalar ne işe yarıyor? Farkındaysanız tam şu siyah katmanın tam ortasında kalıyor. Burası tam rulmanların bindiği yer. Yükün bindiği, rulmanların oturduğu yer burası. Burada iç kısmına bir tane, buraya bir tane de karşı tarafa böyle O-ring denilen contalardan takmışlar. Rulmanlar da bunun üzerine oturduktan sonra, kapağı kapattıktan sonra, yine sızdırılmazlık için aslında, mikron tozlar ya da işte su girmemesi için buraya onları koymuşlar. Ben motoru yerinden çıkartırken bunlardan bir tanesi üzerinde duruyordu. Ama bu taraftaki o O-ring, o conta kaybolmuş. Daha sonra fark ettim ki ya bu taraf boş. Burada bir conta var, bu taraf boş. Ona da dikkat edin. Özellikle dışarıda birine açtırıyorsanız da motoru, o duruma dikkat etmenize özellikle öneriyorum. Çünkü burada herhangi bir eksiklik olması demek, buradan içeriye aslında bütün emeklerin yine boşa gitmesi demek. İçeriye zamanla tozun, suyun rahatlıkla rulmanın alt kısmından, yani şu çepenin içerisine girip motora ulaşması demek. Bu da özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey. Ben ne yaptım? Bunlardan kendime bir tane örnek alıp, keçecilerde falan satılıyormuş. O-ring deniliyor. Bir örnek alıp şu tarafta kalını çıkartıp bir 4-5 tane aldım. Belki ön lastiklerin falan da rulmanları zamanla değiştiririm vesaire diye. Böyle bir şey yine başıma gelir diye düşünerek yedek dursun diye, ama yani bir tane benim her türlü işimi görüyordu. Bu arada hem eskisini de yenileyim dedim. Bu da biraz genişlemiş çünkü. Şu yenilerini takayım dedim. Ama şöyle söyleyeyim. Ya bunlardan 5 tane aldım. 200 lira istediler. Yani siz olun bunu çıkartırken kaybetmeyin. Bu rulmanların çiftine, yani en kaliteli rulmanlardan SKF, ikisine 300 lira verdim.
Şuradan 5 tane kauçuk parçaya 200 lira verdim. Yani bayağı para istediler bunlara. O yüzden kaybetmemenizi öneririm. Tamam, çok pahalı bir şey değil ama düşündüğünüz zaman da alt üstü bir kauçuk, bir conta yani. Bunları 5 tanesini 200 lira istedim. Onu da bilgi olarak söyleyeyim. Ben burada aslında motoru söküp geri toplarken, işte rulmanları takarken bir sürü ayrıntı var. Bir sürü tecrübe edinmiş oluyorum. Bakıyorum yani öyle ince ayrıntılar gözüme çarpıyor ve işte bunlar da ben de size aktarmaya çalışıyorum. Bu da dediğim gibi ertelemem gereken bu işi bir iki gün sarkmasına sebep olan durumlardan bir tanesi. Bu iki yuvayı doldurmadan kesinlikle motoru toplamamak gerekiyor. Şöyle bir durum daha var. Onunla ilgili de bilgi sahibi oldum. Onu da size aktarayım. Ben normalde ne yapmıştım? Bu kısma dışarıdan mavi gres uygulamıştım. Mavi gresin olayı nedir? Su iticidir mavi gres. Ama dışarıdan mavi gres uygulamak bu tür durumlarda mesela şuraya da aynı şekilde uygulamıştım. Hatta burada şöyle göstereyim size. Bakın buradan şuraya kadarki bölüm de tamamen gresin yayıldığı bölüm. Yine bu tarafta da yine iç kısımda aynı şekilde. Gresin yayılıp buraları işte yağlandırmış yani. Oradan da anlayabilirsiniz. Yine ön tarafta da var. Ama bunlara mavi gres uygulamak iyi bir şey değilmiş. Çünkü neden? Aslında mantıklı. Mavi gresi buraya uyguladığınızda ne oluyor? Su iticiliği sayesinde burayı sudan korumuş oluyor bir bakıma ama bir de işin kötü yanı var. O da şu. Her gres sadece mavi gres değil. Toz topluyor arkadaşlar. Yani bizde sonuçta burası açıkta kalan bir bölüm ve yolda giderkenki bütün tozu buraya topluyor. Bu da zamanla ne oluyormuş? Zımpara etkisi yapıyormuş. Yani gresin içerisinde toz var. Çok fazla mikron tozlar var. Küçük küçük taş parçaları var. Bunlar zamanla döne döne buraya zımpara etkisi yapabiliyormuş. Yani bu rulmanın içerisine de zımpara etkisi yapıp rulmanın kauçuklarını bozup rulmanın arızalanmasına sebep olabiliyormuş. O yüzden ben daha önceki videolarımda bunu buralara mavi gres uyguladığımı söylemiştim. Bu şekilde korumaya çalışıyorum. Sonuçta yağ yani bir gres yağı. Her halükarda makine yağ iyidir diye düşünüyorsunuz ama aslında her bilgi ayrı bir tecrübe. Buraya mavi gres uyguladığınızda açıkta kaldığı için toz topladığı için zımpara etkisi yapıyormuş. O yüzden buraya gres kesinlikle uygulamıyoruz ya da herhangi bir sprey, yağ vesaire uygulamıyoruz. Bu böyle kaldığı gibi kalıyor arkadaşlar. Maalesef burayı sudan korumanın başka ekstra bir yolu yok. Neyse, o bilgiyi de verdikten sonra şurayı temizleyip ondan sonra yavaş yavaş montaja geçeceğim. Yine bu aşamada buradaki silikon contayı temizlediğiniz metale ulaştınız. Şöyle bir şey daha yapın arkadaşlar. Ben ne yaptım? Bu kısımları şöyle bir gözlük beziyle tekrar geçtim. Çünkü metale ulaştım sanıyorsunuz henüz temizlendi, herhangi bir problem yok diye düşünüyorsunuz ama bakıyorsunuz ki bezle geçerken halen daha aslında silikonu contadan metal yüzeyde kalmış. Şöyle sürttükçe beze geliyor. Yani son bir her iki yüzeyde burayı da işte burayı da farklı temizledikten sonra bir de şöyle kaliteli bir bezle ya da mikrofiber bezle o tarz bir şeyle son bir tekrar geçerseniz tam anlamıyla tertemiz kuru bir metale ulaşmış olursunuz. Bu dediğim gibi yeni silikon contanın uygulanmasında en sağlıklı yol. Hatta bununla ilgili son olarak bu silikon conta olayıyla ilgili son olarak şöyle bir bilgi vereyim. Konuyu o şekilde kapatalım, bu silikon conta konusunu. Yaşlı scooter'larda bu üzerindeki sıvı conta bayağı bir sertleşmiş olabiliyor. Bayağı bir böyle rahat çıkabilecek durumda olmuyor. Ona genelde işte VD40 falan uyguluyorlar. Genelde o tür şeyleri VD40 yumuşatır. VD40 uygulayıp çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorlar. Ama orada da sorun şu, VD40 yağlı bir tabaka bırakıyor burada temizledikten sonra. Bu tabakayı da komple temizlemek ve tıpkı fabrikadan çıkmış haline getirmek gerekiyor bu alüminyum kapağı. Yine keza burayı da öyle. O yüzden yani VD40 türü bir şey kesinlikle kullanmanızı önermiyorum bunları temizlerken. Yani burayı, bu iki tarafı da buradaki temizliği kuru bir şekilde yapacaksınız. O yüzden dediğim gibi işte böyle bir kart, plastik herhangi bir zarar vermeyecek cisim ya da sonrasında da böyle bir mikrofiber işe yaramaz bir bezle üzerinden geçerek buradaki en iyi sonucu, en sağlıklı sonucu alabilirsiniz. Bu konuda son olarak da onu eklemiş olayım. Evet, eski sıvı conta kalıntılarını her iki taraftan da her iki yüzeyden de tam anlamıyla temizledikten sonra motoru yuvaya yerleştirme ve montaj aşamasına geçeceğim. Öncesinde motor yuva kenarlarına ve yine motorun kendi kenar bölümlerine bir VD40 uygulaması yapmak istiyorum. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim, gerçekten motoru iyi kurtardım zamanında müdahaleyle. Çünkü yani şöyle göstermeye çalışayım, gerçekten içeride şurayı görüyorsunuzdur.
içerideki aksamlarda bile neredeyse paslanma olayı başlamış ki bunu en fazla bu kadar temizleyebildim. Daha fazla derine inemiyorum burada. Demek ki biraz daha geç kalsam, önemsemesem, ne de olsa motor çalışıyor, araç çalışıyor diye biraz sadece ses yapıyor diye düşünüp önemsemeden sürmeye devam etsem belki bir iki yağmurlu sürüşten sonra tamamen motorda artık işlevini yitirmiş olacaktı. O yüzden ucuz atlattım diyebilirim. Sadece iç kısma uyguluyorum. Şu dışarıya kesinlikle dokundurmamam gerekiyor. Çünkü oraya daha önce de söylediğim gibi sıvı conta gelecek ve sıvı contanın yapışmasını engeller. Hatta şöyle biraz da yeni rulmanın arka tarafına oksitlenmeye karşı şöyle bir süreyim. Yine aynı şekilde motorun dış yüzeyine de tekrar son bir kez böyle bir uygulayıp sonrasında artık montaja geçeceğim. Yani bayağı bir uğraştırdı beni bu işlemler ama motorun sağlığı açısından ve motora da bir problem çıkmadığı için mutluyum açıkçası. Bu sebepten dolayı iyi bir bakım olmuş oldu diye düşünüyorum. Bakım onarım durumu olmuş oldu. Evet, VD40'ı uyguladım. Hatta şu rulmanın iç kısmına da şöyle bir uygulayayım. İşte böyle. Evet, bu da tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bahsettiğim orikleri de yuvaya yerleştirdim, yeni aldıklarımı. Tam bu kısma rulmanlar oturmuş olacak. Bu da işte sızdırmazlık sağlayacak. Pek ben buraya ne yapacağım şimdi? Mavi gresle şöyle şuraya aldım. Çok az dokunuşlarla şu kısımlara mavi gres uygulayacağım. Çünkü burası zaten tam olarak şuralara rulmanların içine oturacak bölüm. O yüzden hem montaj esnasında işimi kolaylaştıracak bu mavi gres uygulamam, hem de buradaki paslanma gibi işte o tür durumları da engelleyecek. Çok çok yüzeysel uygulayacağım. Burada herhangi bir kalıntı bile olmayacak. Sanki böyle daha önce sürülmüş de silinmiş, elle silinmiş gibi olacak. Bu montaj için bence işimi kolaylaştıracak bir durum. Mavi gres alıp parmağımla şu rulmanın oturacağı yer dahil buralara böyle gezdirerek yüzeysel bir tabaka oluşturacağım sadece. Olay bu, başka bir şey değil. Hiçbir şekilde kalıntı kalmasını istemiyorum. Hatta kalıntı kaldığını düşündüğüm yerleri temizleyebilirim bile yani. Bu işte montajı biraz daha kolaylaştıracak ve ileriye dönük olarak da şu boyaların çıktığı yerlerde işte bir oksitlenme olsun, paslanma olsun, onu da engel. Hatta evet, iyi oldu. Motor yuvasının içinde son bir toz kalıntısı kalmasın diye, hem de motorun etrafında şu aralarda bakır ruloların olduğu yerlerde böyle ufak tefek tozlar falan kaldıysa diye onları da şöyle bir üfletmeye çalışacağım. Evet, bu da tamam artık. Motoru yuvasına oturtturma zamanı geldi. Burada Segway şöyle bir şey yapmış. Şu parçaları rulmanın tam ortasından, eski rulmanın çıkarttığımız rulmanın göbeğinden çıkartmak neredeyse imkansız. Buradan kabloların birleştiği yerden söküp almak gerekiyor. O yüzden bu sebepten dolayı da bu köşeleri yontmak gerekiyor. O sayede ancak rulmanların ortasından geçebiliyor. Burada kritik bir durum daha var. O da şu. Burası mıknatısa otururken yuvaya bir anda pat diye atıyor kendisini. Bayağı dikkatli ve yavaş olmak gerekiyor. Şöyle yanlardan tutayım bari de en azından. Benim de bir anda pat diye oturacak. İşte böyle bahsettiğim şey. Vay be. Motorumuz yerine oturdu arkadaşlar. Evet, motoru yerine oturttuğumuza göre iyice bastırıp tamamen rulmanın içerisine giriş yapmasını sağlamam gerekiyor. Onu da ters çevirip iterek yapmaya çalışacağım. Yani buraya tam anlamıyla motor oturmuş olacak. Bakalım becerebilecek miyim? Hiç kolay bir şey değil ama. Evet. Şimdi motor tamamen işte bu o-ring dediğim rulmanın tam ortasına geçerek motorda tam yuvasına oturmuş oldu. Beklediğimden biraz daha basit oldu çıkartırken, çünkü hiç basit değil. Şimdiki aşama şu kısma yine sadece yüzeysel şekilde sıvı conta uygulaması yapacağım. Ama burada dikkat etmem gereken şey, buraya sıvı contayı uygularken motorun olduğu bölüme taşmayacak şekilde veya damlamamasına dikkat ederek o şekilde uygulamam gerekiyor. Sonrasında da kapağını kapatıp vidalarını sıkacağım. Burada da
motorun montaj aşaması bitmiş olacak. Sıvı contayı ben şu linkeli aldım. Söylediğine göre de 5 dakika ile 15 dakika arasında sızdırmaz tabaka oluşturur diye burada yazıyor. Şöyle bir ucu var. Ucunu yine buraya bağlayıp ince bir uygulama yapma fırsatı veriyor bu şekilde. Bir deneyeceğim ben de şimdi. İlk defa uygulamış olacağım bunu. Çok ince bir tabaka oluşturmaya çalışacağım burada. Bakalım onu kusursuz şekilde yapabilecek miyim? Ben de bilmiyorum açıkçası. Şöyle yine ağzı kapalı geliyor. Buradan delerek kapağın tersiyle delerek bunu açıyoruz. Şuna kapağın yerine şu ucu takıp tam da sıktığından emin olayım. Presleyerek ucundan çıkarttım. Şimdi buraya yavaş yavaş uygulamaya çalışacağım. Hatta şöyle içeride kalan kısımlar oldu galiba. Onları da ve kendimce buradan temizlemem lazım. Evet, temiz. Daha fazla da geç kalmak istemiyorum. Artık kapağı kapatacağım. Yine burada ciddi bir baskı uygulamam lazım. Ve oturduktan sonra galiba pek bir hamle şansım da olmayacak. O yüzden tam yerine oturmasına da özen gösteriyorum. Tam vidaların olduğu yere oturması gerekiyor. Galiba burada vidaları biraz takıp öyle işlem yapacağım. Öyle görünüyor. Evet, bayağı zorlayıp edip sonunda kapağı oturttum. Şimdi hızlıca civata sabitleyici sürüp şimdi bu vidalara civata sabitleyici uygulayıp böyle kapatacağım kapağı. Onunla da. Yani en önemli nokta olduğu için tekrar tekrar kontrol ediyorum. Eksik olmasın. Yeter ki. Evet. Bu kadar. Motoru tekrar yerine taktık. Rulmanları değiştirdik. Güzel bir işlem oldu. Sonrasında sırada tüm bunları yerine takmak var. İşte disk takmak vesaire. Onları halledeceğiz bakalım. Bayağı yorucu. Gerçekten bayağı dikkat gerektiren, emek gerektiren yorucu bir işlem. Üstesinden umuyorum gelmişimdir. Bir hata yoktur. Onu da tabii çalıştığı zaman, test ettiğim zaman anlayacağım. Evet, sıvı conta uygulamasını yapıp kapağı kapattıktan sonra 24 saat bekledim. Şimdi sıra montajın devamı olan diski takmakta. Yine vida sabitleyici kullanarak kapatacağım. Burada tabii dikkat etmemiz gereken şey rotasyon ok işaretinin doğru yerleştirildiğinden emin olmak. Yani bu şekilde değil de eski halinde aldığımız gibi geri takmak için şurada üzerinde belirten rotasyona uygun şekilde yine lastiğin üzerinde de ok işareti buraya doğru. Ona uygun şekilde montajı tekrar geri yapmak. Diski yerleştiriyorum ve tek tek yine tüm vidalara cıvata sabitleyici uygulayarak diski yerine sabitlemiş olacağız. Tam anlamıyla sıkılıp sıkılmadığına dair son işlemleri de elle kontrolünü yaptıktan sonra diskin de montajı tamamlanmış oldu. Şimdi artık cihaza, scooter'a montaj aşamasına başlayacağız. Motoru, lastiği, scooter'a montajını yapıp artık yavaş yavaş kullanıma hazır hale getireceğiz. Evet, artık lastiği yerine monte etme vakti geldi. Önce şu motor
kablolarını şu aradan geçireceğiz. Ondan sonra lastiği yerine oturtacağız. Çünkü açarken de aynı şekilde lastiği çıkarttıktan sonra kabloları yerinden buradan çıkartmıştım. Kablo şu. Şöyle. Tam zaten direkt oturuyor. Şöyle bakıyorum herhangi bir sürtme var mı? Özellikle diskte diye. Çünkü aslında tam çıkarttığımız gibi geri yerine koymuş olduk. O yüzden herhangi bir sürtme de yok. Şimdi kabloların montajını yapmadan önce lastiğin somunlarını tamamen sıkacağım. Yine diğer tarafı da aynı şekilde. Bunların tam anlamıyla dört dörtlük sıkıldığından emin olacağım. Bu arada bunları sıkmadan önce bu bölgeye gres kesinlikle uygulamayın, şu dişlilere. Gres bu videonun kendi kendine yolda giderken gevşemesine neden olabiliyormuş. Onun yanında cıvata sabitleyici de uygulamayın. Bu sefer de zaten bu video sıkıldığı zaman çok inatçı, kolay kolay açılmıyor. Arka tarafında farklı bir özelliği var anladığım kadarıyla. O sebepten dolayı da zaten bu kendisini çok rahat tutabilen bir vida. Bir de üstüne cıvata sabitleyici sıkarsanız bu sefer de tam aksi vidayı gevşetirken zaten zorlayan bir yer. Bir de ekstra onunla uğraşmak sizin için çok daha zorlayıcı olur. O yüzden dediğim gibi bu duruma dikkat etmenizi öneririm. Evet. Bu iş tamam. Şimdi şuraya bir cırt atmışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında da şurada bir vidalı bir şeye sabitleyip zaten yerine gidiyordu. Şimdi motorun kablolarını iç kapağın deliğinden geçireceğim. Şöyle göstermeye çalışayım. Buradan geçireceğim ve böylelikle içeriye montajına başlayacağım. En sonunda zaten bu kabloları buralarda sabitler. Oynamasını, sallanmasını engellerim. Şöyle önce iç montajı tamamlamayı hedefliyorum. Artık yüzdük sonuna geldik bu işin. Öyle görünüyor. Evet, buradan geçirdim. Burada en son şu akünün kablosunu takacağım. Burayı size montaj yaparken daha rahat gösterebilmek için şöyle biraz eğeyim. Buradan montaj yaparken aynı zamanda size bahsedeceğim de neler yaptığımla ilgili. Şimdi önce şu beyaz karşılığı diğer beyazdı. Onu taktım. Sonrasında da şu 3 tane kabloyu şu üçlü metal gördüğünüz üçlüye vidalayacağım. Yine tabii bu vidalara aynı şekilde vida sabitleyici, cıvata sabitleyicisini uygulayacağız. Burada sıralama şu şekildeydi. Mavi, kahverengi ve sarı şeklinde. Çıkartırken öyleydi. Şimdi de tekrar aynı sıralamayla geri takacağım bakalım. Evet, birincisini şöyle alacağımla hemen bir sıkayım. Gayet de sert davranarak sıktım. İkincisi kahverengi. Onu da yine uygulamamızı yapalım. Son olarak sarıyı da hemen yerine vidalayalım. Evet, onun da kapağını kapatalım. Bu iş de tamam. Diğer soketleri kontrol ettim. Şöyle şunları da tertemiz arkadaşlar. İçeriye kesinlikle herhangi bir şey almamış. Son olarak da akünün bağlantısını yerine takıyorum. Artık bu kabloları burada bu şekilde kalıyor. Herhangi bir yeri sıralaması vesaire bir şeysi yok. Kabloların durumu bu. Bu şekilde kalacak. Ters çevirip bu kapağı kapatacağım. Kabloların geçtiği deliğe sıvı ya da toz kaçmasını engellemek için sadece kabloların geçmesini sağlayacak şekilde böyle bir kauçuk koymuşlar. O deliği kapatmak için. Kabloları da o şekilde ayırıp bu kauçuğa geçirip ondan sonra kauçuğu da yerine oturtacağım. Sonra kapağı artık tamamen kapatacağım. İşte burası aslında bu kapak bence vidayla takacağımız en dış gövdeden bile bence çok daha önemli. O yüzden bunun gerçekten düzgün kapandığından emin olmak bence çok önemli. Çünkü gerçekten koruyor.
Gördüğüm kadarıyla tamam. Şöyle bir gözümden kaçan bir yer olmasın diye tekrar köşeleri kontrol ediyorum ki dediğim gibi bu bence asıl dıştaki kapaktan daha önemli. Bu kabloların hem cırtla hem de şöyle bir kabloyu tutan malzemesi var. Onun da sonrasında da cırtla şuraya sabitleyip burada oynamasını engellemek. Şöyle önce kendi malzemesini hem motor hem de diğer ince arka fren stop lambasının, fren lambasının kablosunu birlikte geçiriyorum. Vida sabitleyicisini sürüp buraya yuvasını vidalayacağım. Artık orada sabit kaldı. Diğer kablolarımız da sabit. Herhangi bir çıkma taşma yok. Bu işte tamam. Sırada cırt da takmam gerekiyor. Onu da unutmayın. Vidasına bir şöyle cıvata sabitleyicisini vidasına ekleyip daha kolay gevşemez diye tahmin ediyorum. Evet. Neyse bu tarafı gösterdim. Diğer tarafı göstermeme gerek yok. Zaten kameranın açısında da değil. Orayı da takayım ondan sonra üst kapağı kapatıp 6 tane vidasını takıp tamamen sonuçlandırmış olacağız. Evet, tam yüzlük kuyruğuna geldik derken bir sorun yaşadım. Aslında bu yan kapakları ve reflektörleri birlikte monte etmiştik. Şu kısımları kapatan aparatlar bunlar. Onları birlikte monte etmiştik ama çok işte tecrübe gerektiren bir şeyle karşılaştım. Bunları monte ettikten sonra bir baktım ki yerinden sallanıyorlar. Hiç sağlam sıkı durmuyorlar. Şöyle bir kontrol ettim ki iyi ki etmişim. Elimde şöyle bir yokladım. İşte sağlam durmuyorlar. Halbuki vidaları sonuna kadar sıkmıştım. Nasıl bir sorun olmuş? Ben bunların vidalarına biliyorsunuz küçük cıvata sabitleyici sürmüştüm. Bu cıvata sabitleyici sadece metalden metale temas etmesi gereken şu benim her vidalamada kullanmak için özen gösterdiğim kimyasal metalden metale kullanılması gereken bir ürünmüş. Tabii biz de burada sonuçta metal cıvatayı buradaki metale sıkmış oluyoruz. Şuradaki yuvasına sıkmış oluyoruz ama burada şöyle bir problem var. Arada cıvata yuvalarının karşılığı var ve burası da plastik. Şu kısımlar plastik. Burada ne oldu? Bu plastikleri temas ettiği için eritmiş. Yani bu plastikle temas etmemesi gereken, plastikle teması sakıncalı olan bir ürünmüş. İşte burada da az çok görünüyor. Şu şekilde plastiğin aslında tutunduğu yeri yuvayı eritip hatta diğerinde de daha net görünüyor. Yuvayı eritip dümdüz bir hale getirdi. Yani civata karşılık bulamayıp kendini salmış. İşte burayı da mesela bakın eritmeye çalışmış ama buraya fazla temas edememiş galiba. Ama sonuçta burayı da bayağı bir şöyle yumuşatmış diyeyim. O sebepten dolayı bu yan kapakları takamadım. Böyle bir sorun yaşadım. Bütün işlemleri yaparken yaşadığım ilk sorun bu oldu. Yani sonuçta teknik işlemlerde sıkıntı yaşamadım. Geldim aslında çok da önemli olmayan yani sadece bu yan tarafta kapak ve reflektör. Onun için hani çalışmasına vesaire etkili olan bir şey değil. Şöyle göstereyim hatta. Bakın bu şekilde eritmiş. Vidanın tutunacağı yeri eritip dümdüz bir hale getirmiş oraları koparmış. Sadece yan kapaklarla ilgili cihazın çalışmasını etkileyen bir şey olmadığı için en azından o konuda mutluyum ama sonuç olarak bir aksaklık yaşamış oldum. Güzel yanı da şu oldu aslında. Bakın buradaki vida yuvalarıyla aslında bu dış kapağın, gövde kapağının da vida yuvaları hemen hemen aynı mantıkla yapılmış. Ya biraz da ince yapılmış aslında şu vidaların tutunacağı yerler. Segway'de bir eleştiri getireyim burada. Biraz da ince yapılmış. Mesela normalde orijinali şu. Bakın ben mesela bunu ilk defa açtım. Buralar bile daha önceki muhtemelen ilk fabrikasyon işlerde buralar bile böyle ufaktan bir erimiş. Büyük ihtimalle fabrikasyon olarak uyguladıkları vida sabitleyici. Buraları bile ufaktan eritmiş. Mesela şunlar sağlam kalmış bak. Direkt tertemiz duruyor. Ama diğerleri ben mesela bunlara herhangi bir müdahale yapmadım. Sadece söktüğüm gibi. Diğer yuvalarda böyle bir sorun var. İyi ki önce kapakları takmaya çalışmışım ki bunlar çünkü dediğim gibi çalışmaya engel değil sonuçta. Şu an takmasam da cihazı test edebileceğim. O yüzden geriye ne kaldı? Sadece bu kapağı, gövde kapağını, alt kapağı yerine takıp vidalarını da çok az
çok çok küçük, belki tırnak ucu kadar vida sabitleyici uygulayıp, yani bunlar sürekli cihaz hareket ederken aşağı doğru bakan vidalar olduğu için bence vida sabitleyici kullanmazsam sıkıntı yaşayabileceğim durumlar olacağını düşünüyorum. O yüzden bu vidalara çok küçük şekilde uygulayacağım bu sefer. Galiba öncekilerde şu yan tarafları uygularken biraz da fazla kaçırdım vida sabitleyiciyi. Şimdi yapacağım şey işte bu kapağı, gövdenin kapağını kapatıp vidalamak. Yan tarafları bu şekilde bırakacağım ama en azından cihazı rahatlıkla test edebileceğim. Günün sonunda işimizi düzgün şekilde yapabilmiş miyiz? En azından onu anlayacağım. Bununla ilgili ne yapacağım? Bunları tabii daha sonraya bırakacağım. Bunların sıfırları satılmıyor Türkiye'de. AliExpress'te var ama onların da vergileri çok ciddidir eminim. Servisinden sipariş edip getirtebilirim belki ama fiyatlarını da bilmiyorum. Bununla ilgili benim aklımdaki ilk şey şu kısımlara metal dirençler koymak. Yani böyle işte pul gibi düşünün. Pulu buraya monte edeceğim. Sıktığım zaman artık direkt metale temas edecek vidanın gövdesi. Metal pullar, şöyle küçük bu boyutta pullar bulabilirsem, ki bulacağımdır diye tahmin ediyorum. Buralara onlardan yerleştirip bir şekilde monte edip ondan sonra scooter'a montajını yapmayı planlıyorum ama şimdilik bunlar askıda kalacak. Bu bahsettiğim işleri yaparken de yine bunların tamiriyle ilgili videoyu da size paylaşacağım. Sonuçta bir aksaklık yaşadık. Buradan da sonuçta size bir tecrübe aktarmış oldum. Siz de benimle birlikte bunu tecrübe etmiş oldunuz. İşte zaten bu aşamaları sizinle paylaşmamın yegane sebebi buydu. Şimdi şu kapağı, gövde kapağını kapatıp ondan sonra artık cihazı test etme şansı yakalayacağım. Artık bu cihazdaki son iş, o sebeple mutluyum. Bu kadar. Şimdi cihazı çalıştırıp motoru düzgün çalışıp çalışmadığını, aslında en önemli testi yapıp videoyu sonlandıracağım. Şu işlemi de yapalım, bir görelim bakalım ne sonuç elde etmişiz. Evet, açılıyor. Cihazı açtık, park modundaymış. Şöyle frene basıp park modundan çıkartıp sonra ben bunu şey yapmıştım. 1 kilometre hızla geldiğinde çalışmaya başlasın diye yapmıştım. O yüzden şöyle bir elimle destek verip gaza basıp o şekilde çalıştırabileceğim. Herhangi bir sensör uyarısı vermediği için galiba şanslıyım. Şöyle bir. Evet, hemen 35 kilometre hıza ulaştı. Hızlı bir şekilde. Motorda herhangi bir sıkıntı yok. Biraz diske sürtme var. O da olacak o kadar. Onu bir ayarını yaparım. Önemli değil. Şöyle. Diske sürtme yapıyor. Arkadaşlar kısımda. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Sensör uyarısı falan da vermediği için işimi temiz bir şekilde bitirmişim. Bunu bu şekilde havada asılıyken sürekli son süratle çalıştırmak iyi bir şey değil. Yere basarak üzerinde yük olarak çalışmaya programlanmış bir sistem olduğu için bu şekilde çalıştırıldığında sıkıntı çıkardığını, sorun çıkarabildiğini daha önce bir yerden duymuştum. O yüzden bu testi çok uzun süre yapmanızı önermiyorum. Benim az önce yaptığım testi. Bunu genelde sürüş testi olarak aslında uygulamamız gerekiyor. Ben sadece şu an ilk startı verdim. Herhangi bir hata ekranı alır mıyım vesaire, ona bakmak için yaptım. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Mutluyum. Bir de sürüş testi yapacağım. Orada da şöyle rahat rahat 33 kilometrelere hızlı bir şekilde çıkıp herhangi bir aksaklık olmadığından emin olup yan kapakların işini yapmaya koyulacağım. Onlar için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü burada bir farklı bir ustalık yapmam gerekecek. Yine boyumdan büyük işlere kalkışacağım. Durum bu. Güzel bir video oldu. Sonuçta bu işi profesyonel olarak yapmıyorum. Ben sadece kullanıcıyım. Eldeki imkanlarla bu işin nasıl üstesinden gelebilirim diye merak ettim ve adım adım ilerleyerek bunu başardım. Tabii ilk kısmı sizinle paylaşamadım. İşte bu söküm aşamasını, işte pilden çıkarma, motor kablolarını sökmek, işte bu lastiği yerinden çıkartmak ya da işte motor kapağını
açma yöntemimi sizle paylaşamadım. Çünkü pek emin değildim bunu başarabileceğimden. Hatta açtıktan sonra pasla falan karşılaştım. Ondan sonra pasları falan temizledim vesaire. Onlar için de bazı kimyasallar kullandım. Eğer merak eden olursa, ki hiç de kolay değil, o kimyasallar da direkt pasa döker dökmez yerinden söküp atmıyor. Biraz sabır gerektiriyor. Merak eden olursa yazsın, onu da ne kullandığımı orada da belirtirim. Şimdi dolabın içerisinde çıkartıp tekrar bu videoya onu da eklemek istemiyorum. Bu işlemleri oraya kadarki süreci sizinle paylaşmadım ama baktım ki oluyor. Çünkü ben bir yerden sonra bunu muhtemelen bir servise göndermek zorunda kalırım diye düşünüyordum ama baktım ki ilerliyoruz, oluyor. Ondan sonra en azından geri montaj aşamasını, işte montaj esnasında dikkat edilmesi gereken şeyler vesaire, bunları sizinle paylaşıp hem sizde de F3 Pro varsa ya da işte diğer scooter'larla da sonuçta birçok şeyleri benzerdir. Sizde scooter'ın içerisinde neler olup bitiyor, bundaki sistemin ayrıntıları neler, bunları da az çok tecrübe etmiş olursunuz diye sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir video oldu. Sonraki videoda bu yan taraftaki montajları yapıp o işin nasıl üstesinden geleceğimizi size göstermeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu kadar.